Herkese merhaba buralarım. Bir pazar günü çaylarımızı içerken hangi videoyu hazırlayayım diye sizlere sormuştum. Ve çoğunlukla kadro oyuncunun potansiyeli nasıl anlaşılır? Bu video geldi, bu video isteği geldi ve bu videoyla beraber pazar günü çaylarımızı içelim buralarım ve bir oyuncunun potansiyeli nasıl anlaşılır? Nelere bakıyoruz? Onları konuşacağımız bir videomuz başlasın. Videomuz başlasın şimdi. Evet buralarım hepimiz biliyoruz ki oyuncumuz bir oyuncunun neye göre değerlendirdiğimizi böyle birçok kelimeler dönüyor. Yok mutant, yok şey. Mutant ne arkadaşlar? Mutant deyince aklıma benim X-Men geliyor. Yani hangisine mutant diyeceğiz? Hadi birine mutant dedin. Mesela Ronaldo'ya mutant mı diyeceğiz? Messi'ye ne diyeceğiz? Yani hadi Ronaldo, Messi aynı klas. Diğer alttakilere ne? Zidane'a falan, Kroos'a ne diyeceğiz? Yani bununla alakalı bir oyuncuyu da mesela transfer ettiniz veya altyapıdan geldi veya kadronuzda bir oyuncu. Bu oyuncunun potansiyelini nasıl anlayacağız? Öncelikli olarak onlara değineceğim. Bir kendi bildiklerimi ben bir sıralayayım. Daha sonrasında ise böyle transferle ilgili nasıl transferler yaptığınızda nasıl anlaşılıyor ona değineceğim. Şimdi buraların benim geçen sezon kadroma gelen iki tane oyuncum vardı. Altyapıdan geldi. Biri ne İbrahimovic dedim, birine Totti dedim. Şimdi buraların İbrahimovic geldiğinde direkt ben kontratına bakıyorum bir oyuncunun. Görünüyor mu? Görünüyor. Kontratı maaşı 54.4 benim seviyemde. Benim seviyemdeki diğer oyuncuların da genelde kontratları hep 54.4 gördüğünüz gibi. Şu sırada gördüğünüz gibi çoğunluğu 54.4, 54.5 olanlar daha böyle potansiyeli daha geniş oyuncular. Yani birinci seviyede maaşına bakacağız ve kendi seviyemizdeki kadromuzdaki oyuncuların maaşına göre ayarlayacağız bu seviyeyi. Mesela bu daha birinci sezon buna kontratı yenile desem ki yenilemiyorum ben. Bu da mesela 54.4'te kalıyor. Çünkü seviyesi iyice düştü Ronaldinho'nun. Peki altyapıdan gelen oyuncuların da İbrahimovic 54.4'te kalırken Totti ise 54.5 aldı. Yani bu oyuncum 54.5 alan oyuncum daha hızlı gelişmeye müsait bir oyuncu. 54.4 alan biraz daha az gelişiyor. Onu ben şu anda özel antrenmanlarla bu açığı kapatıyorum. İbrahimovic'e de güzel bir antrenman çalışması yaptırıyorum buna. Buna da belki ilerleyen videolarda değinirim. İlk başta olarak bakacağımız şey maaştır. Alacağı maaş ne? Özellikle genç oyuncu 18 yaşlarındayken. İkinci durumda bakacağımız form durumudur. Yani şu form kılı maçtaki formlarda ne iş yapıyor? Yani bir oyuncuya mutant şey mey demeden önce birçok şeyi analiz etmemiz lazım. Form durumundayız ise maçta nasıl bir form gösteriyor? Mesela Arda Güler maaşı ne kadar isteyecek? 54.6 al istese daha yeridir mesela 54.5. Her maç maçın adamı oluyor. Bu oyuncunun mesela istatistiklerine bakıyoruz. Formu muazzam gördüğünüz gibi. Hep 9-10, 9-10, 9-10. İşte bu benim gözümde world class bir oyuncu. Tabii ki diyelim ki bazı mesela defanstaki oyuncular böyle 9-9 oynadı, 8-8 oynadı. Bunlar mesela world class seviyesine girebilecek oyuncular. Ama bir forvette ise yani direkt forvette zaten gol atan adam her zaman daha çok konuşulur. Forvette ise baktığım kısım şu. Ben şurada kendimi bir kaldırayım. Forvette ise şu çıktığı maçlara ve gol ortalamasına bakıyorum. Yani bu oyuncum şu anda baktığınızda 255, 125, 103 ortalama 370 diyelim. 370 maça çıkmış bu oyuncum. Ve attığı gol ise yani 550, 710, 900 küsür. Yani ortalama 2 yani 2'den daha fazla bir gol ortalaması var. Bence bir oyuncunun 2'den daha fazla bir gol ortalaması varsa bu oyuncumuz muazzam bir oyuncudur. Bunu tabii yüksek maçlarda değil de düşük maçlarda daha iyi anlayabiliriz. Mesela burada şeye bakalım. İbrahimovic'imize bakalım. İbrahimovic daha 3-5 maça çıktı yani. Burada ise baktığımızda 5, 6, 10 maça çıkmış. 13 gol atmış. Verimli mi? Yok. Yani bir ortalama. Çok da böyle ağım şağım değil ama işte böylelikle oyuncu form durumundan
oyuncuyu daha rahat analiz ediyor olabileceğiz. İkinci bakacağımız olay bu ve gol ortalamasına bakacağız. Bir de maç içi etkisine bakacağız. Yani maçları izliyorken, oyuncumuzu da izlerken yani oyuncumuz maçta nasıl bir form gösteriyor? Burada işte önemli olan aslında gri becerilerle açık gri beceriler arasındaki orandır. Yani %50'den fazla olmayacak. Mesela bu oyuncunun muazzam form tutmasının, maçlara çok efektif oynamasının nedeni aslında gri becerilerle açık becerilerin %50'den fazla bir fark, yakın yani %50'ye yakın. Böyle bir fark olduğunda ve oyuncu da muazzam, world class veya mükemmel bir oyuncuysa muazzam bir şekilde gelişiyor. Böylelikle oyuncu potansiyelini daha rahat anlayabiliriz. Şimdi diyelim ki siz transfer yaptınız veya altyapıdan yeni geldi. Bu oyuncunun potansiyelini nasıl anlayacağız? Bu oyuncuya değer mi? Yani bazı arkadaşlarda mesela yeşil seviyeler muazzam, şu varlıklar muazzam. Ben 1000 balansta tutmaya çalışıyorum ama bazılarında 2000-3000 var. Ee, Bu şekilde siz de bir oyuncuya özel antrenmanlar yaptırarak geliştireceksiniz. Yani benim şu anda mesela Maradona'ya yaptığım gibi şu antrenmanları hep Maradona'ya yaptırıyorum her gün. Buna ilerleyen videolarda değineceğim zaten siz de bu şekilde oyuncuya yatırım yap. Bazı mesela birdenbire basıyor. 200-300 yeşil birden basıyor. Siz de bu şekilde oyuncuyu transfer ettiniz. 21-22 yaşında veya altyapıdan geldi 18 yaşında. Bu oyuncunun hangi potansiyelde olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi bizim Discord kanalımızdaki arkadaşlarla yaptığımız muhabbette özellikle Furkan arkadaşıma ben buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onun yönlendirmesiyle, onun bilgileriyle beraber efektif bir antrenman öğrendim. Şu anda da mesela bu yeni oyuncu transferinde nasıl belirleyeceğimizi bu Furkan arkadaşımızın anlattığı metotla sizlere paylaşacağım ama bir de Topelov'un global kısmına da artık üyeyim arkadaşlar. Yani buraya üyeyim demeyeyim de buraya girebildim. Zar zor girdim buraya da yani. Baya böyle mail onayları falan filan cart curt. Burada da bazı şeylere bakıyorum. Mesela burada bu şu anda paylaşacağım bu antrenman kısmını detaylı bir şekilde anlatmışlardı. Ben bunu daha sade bir şekilde anlatıyor olacağım. Yani şu şekilde anlatıyor olacağım buraları. Örnek olarak oyuncumuz altyapıdan geldi veya transfer yaptınız oyuncumuza. Şimdi buralarım oyuncumuza önce oyuncu 20-21 yaşında. Bir oyuncuya bir tane mevki verin. Herhangi bir mevki. Bu mevkiyi verdikten sonra özel yetenek verebilirsiniz veya mevki de verebilirsiniz yani. İlla bitirmek zorunda değilsiniz. Maksat oyuncunun potansiyelini anlamak için yapacaksınız bunu. Oyuncuya bir tane mevki verdiniz. Daha sonra oyuncuya 5 tane çok zor antrenman yaptırıyorsunuz. Yani antrenman programlarından çok zorları seçiyorsunuz ve 5 tane antrenman yaptıracaksınız bu şekilde. Ve bu antrenmanlarda eğer oyuncu 1-1 sürekli 1 alıyorsa çok kötü seviyededir. 1-2 alıyorsa ve 1-1-2 alıyorsa gene kötüdür. Şu şekilde baktığınızda 5 antrenmanın sonunda bu oyuncuyu analiz edebilirsiniz. Çok zor antrenmanları seçiyorsunuz ve oyuncuya bu yetenek veya mevki kaç tane aldı? Bunlara bakacağız. Bunlardan mesela 2-2-2-3 aldı. Şu yetenek veya mevkilerden 2-2-2-3 aldı. Bu oyuncu world class bir oyuncu. İster antrenmanı, özel antrenmanları durdurup oyuncuya normal antrenman yüklersiniz ki ben onu daha çok tavsiye ederim. Önce oyuncuyu kendi istediğiniz seviyeye getirin. Ondan sonra mevkilere yüklenin. Daha iyi olabilir. Gerçi koyu gri dengesi için de onu da yapabilirsiniz. Ama bu oyuncuya mutant yok yani arkadaşlar asıl mevzu bunlardır yani. Peki bu oyuncuları normal antrenmanlarla yaptığınızda bazı yetenekler alıyor. Mesela bu yeteneklerle bu onlarla alakalı değil. Bu mevkiler veya özel yeteneklerle alakalı bir durum. Yani şu özel yeteneklerden kaç alıyor, mevkilerden kaç alıyor. Yeni transfer ettiğiniz veya kadronuza yeni geldiğiniz oyuncuyu böyle nasıl bir potansiyeli olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz. Videonun başında anlattıklarımla beraber ise hani oyuncunun maaşı, form durumu, forvetse gol ortalaması, maç içindeki durumuyla alakalı şeylere ise orada da baktığınızda da bu oyuncunuz gerçekten world class mı yoksa mükemmel mi, harika mı, iyi mi olduğuna orada siz karar veriyor olacaksınız. Ama bir oyuncunun potansiyeli
en rahat şekilde böyle anlaşılır. İlk başta anlattıklarımla beraber de kadronuzu ona göre dizayn edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir pazar videosuyla beraber güzel çaylarımızı içtik, yudumladık. Bu oyuncu potansiyeliyle alakalı videoları anlatmaya çalıştım. Güzel, sade bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Siz bunlara eklemeler yapmak ister misiniz? Yorumlarda yazın lütfen. Ya ben de çay içeyim yani. Ve aynı şekilde Discord'dan da kanalımıza katılabilirsiniz. Discord'da da bayağı muhabbet dönüyor odalarımızla beraber. Değişik muhabbetler, keyifli muhabbetler yapıyoruz arkadaşlar. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Teşekkür ve katıl butonlarını değerlendirebilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi pazarlar diliyorum buralarım. Kendinize iyi bakın.